Zindanın buz gibi soğuk taş duvarları arasında ölüm sessizliğini bozan tek şey yavaşça açılan ağır ahşap kapının gıcırtısıdır. İçeriye yüzünde hiçbir duygu belirtisi olmayan Bostancıbaşı girer. Elinde gümüş bir tepsi, tepsinin üzerinde ise tek bir kadeh durmaktadır. Kadehin içindeki sıvının rengi o odadaki kişinin kaderini belirleyecektir. Eğer şerbet beyazsa, derin bir nefes alabilirsiniz, sürgüne gidiyorsunuz demektir. Ancak eğer kadehteki şerbet kan kırmızısıysa, ecel şerbetini içtiniz demektir. Siz o kızıl şerbeti yutkunurken, kapının ardında beliren gölgeler odaya süzülür. İri yarı, kaslı, omuzları açıkta bırakan yelekleriyle ölümün ta kendisi olan adamlar. Yalvarsanız duymazlar. Rüşvet teklif etseniz anlamazlar. Çığlık atsanız umursamazlar. Çünkü onlar sağır, dilsiz ve merhametsizdirler. Düşman ordularının kabusu olan, ölümden korkmayan delileri ve ölümü ilk karşılayan azapları gördünüz. Peki, koca cihan devletini yöneten kudretli sadrazamların, yenilmez paşaların, hatta tahtın varisi şehzadelerin kabusu kimdi? Bugün imparatorluğun en karanlık dehlizlerine iniyor ve devletin sessiz ölüm makinelerini, dilsiz ve sağır cellatları inceliyoruz. Osmanlı sarayında infazlar sıradan bir cinayet değil, devlet bekası için yapılan törensel bir arınmaydı. Bu ağır görevi yerine getiren cellatlar, Bostancıbaşı'nın emri altında çalışır ve genellikle Hırvat veya Çingene kökenli devasa yapılı adamlar arasından seçilirdi. Ancak en ürpertici özellikleri fiziksel güçleri değil, engelleriydi. Bu cellatların büyük bir kısmı doğuştan sağır ve dilsiz olanlardan seçilirdi. Eğer uygun kişi bulunamazsa, seçilen kişinin dili kesilir ve ömür boyu sessizliğe mahkum edilirdi. Bu acımasız ama devlet aklıyla tasarlanmış kusursuz bir sistemdi. Neden mi? Bir düşünün. Ölüm emri verilmiş bir sadrazam veya bir şehzade son anlarında sahip olduğu tüm serveti teklif edebilir, merhamet dilenebilir, çığlıklar atabilir veya en kötüsü devlete dair çok gizli sırları haykırabilirdi. Sağır bir cellat hiçbir yalvarışı duymaz, hiçbir vaade kanmazdı. Dilsiz bir cellat ise o odada olan biteni, kurbanın son sözlerini veya devlet sırlarını bir başkasına asla fısıldayamazdı. Onlar devletin sırlarını kurbanla birlikte mezara gömen kusursuz kilitlerdi. Ayrıca psikolojik terörün boyutu korkunçtu. Karşınızda sizi öldürmeye gelen, ne derseniz deyin tepki vermeyen, gözlerindeki boşluktan başka hiçbir şey göremediğiniz bir ölüm meleği. İnfazın korkutuculuğu bu mutlak sessizlikle kat be kat artıyordu. Osmanlı'da herkes aynı şekilde ölmezdi. Ölümünüz, yaşarken sahip olduğunuz statüye göre şekillenirdi. Eski Türk-Moğol geleneklerinden gelen o sarsılmaz kural, Osmanlı Sarayı'nın da duvarlarına kazınmıştı. Hanedan kanı kutsaldır, yere dökülemez. Eğer ecel şerbetini içen kişi bir hanedan mensubuysa, yani bir padişah veya şehzade ise, dilsiz cellatların kılıçları kınından çıkmazdı. Devreye ipek kement veya yay kirişi girerdi. Cellatlar, kurbanın boynuna bu ipek kemendi geçirir ve tek bir damla kan akıtmadan nefesini keserek infazı gerçekleştirirdi. Ancak sıradan isyancılar, paşalar veya devlet adamları için bu ayrıcalık geçerli değildi. Onlar için kılıç ve cellat satırı konuşurdu. Yedikule veya Balıkhane zindanlarının rutubetli duvarları bu kılıçların soğuk parıltısına defalarca şahitlik etmiştir. Topkapı Sarayı'nı bugün ziyaret ederseniz, Babüsselam yani Orta Kapı'nın hemen sağ tarafında masum görünüşlü bir çeşme dikkatinizi çeker. Tarihin en karanlık sırlarını saklayan bu taş yapının adı Cellat Çeşmesi veya Siyaset Çeşmesidir.
Dilsiz cellatlar sarayın derinliklerinde veya meydanda infazı bitirdikten hemen sonra buraya gelir, kanlı ellerini, satırlarını ve kılıçlarını bu çeşmenin sularında yıkarlardı. O çeşmeden akan suyun zaman zaman kızıla boyandığı rivayet edilir. Hemen çeşmenin yanı başında ise ibret taşları bulunurdu. Boynu vurulan devlet adamlarının kesik başları saray halkına ve ibret alması gerekenlere 3 gün boyunca bu taşların üzerinde sergilenirdi. Devletin gücü sessiz ama kanlı bir şekilde herkese ilan edilirdi. Bir kişi idam edildiğinde üzerindeki kıymetli elbiseler, mücevherler ve kesesindeki paralar doğrudan celladın malı sayılırdı. Buna cellat hakkı denirdi. Ayrıca aile ölünün cesedini bütün halinde geri almak isterse cellada yüklü bir rüşvet, para ödemek zorundaydı. İsimleri ve sesleri olmayan bu adamların arasından biri tarihin sayfalarına adını kazımayı başardı. Başcellat Kara Ali. Evliya Çelebi seyahatnamesinde ondan bahsederken tüyler ürpertici şu ifadeyi kullanır: "Çehresinde nur kalmamış, zehir gibi bir adam." Kara Ali, sayısız devlet adamının canını almıştı. Ama en büyük ve en trajik görevini Sultan İbrahim, namı diğer Deri İbrahim, tahttan indirildiğinde yaşadı. Tarihi kayıtlara göre, koca imparatorluğun padişahına boğma emri verildiğinde, o kalpsiz denilen, çehresinde nur kalmayan Kara Ali bile dehşete düşmüş, gözyaşlarına boğulmuş ve kaçmaya çalışmıştı. Ancak sadrazamın ölüm tehditleri altında titreyen elleriyle ipek kemendi padişahın boynuna geçirmek zorunda kalmıştır. Celladın bile ağladığı o an, Osmanlı tarihinin en dramatik sahnelerinden biridir. Peki, devletin en ağır yükünü omuzlayan, emir kulu olan bu sessiz adamlara ne oldu? Halk onları hep uğursuz, lanetli ve kan içici olarak gördü. Sosyal hayattan tamamen dışlandılar. Öyle ki öldüklerinde bile sıradan Müslüman mezarlıklarına kabul edilmediler. İstanbul Eyüp'te Karyağdı Ali Baba Tepesi'nin ıssız bir köşesinde sadece onlara ait gözlerden uzak bir cellat mezarlığı kuruldu. Eğer o mezarlığa giderseniz sizi tarihin en hüzünlü manzaralarından biri karşılar. Boyu 2 metreyi bulan dikdörtgen, dümdüz mezar taşları. Üzerlerinde hiçbir isim, hiçbir ünvan, doğum veya ölüm tarihi yazmaz. Dümdüz taşlar. Bunun sebebi basittir. Celladın geride kalan ailesinin halk tarafından dışlanmasını engellemek ve canını aldıkları kişilerin yakınlarının gelip mezarlarına beddua edip tükürmesinin önüne geçmek. Onlar yaşarken devlete dilsizdiler. Öldüklerinde ise mezar taşları tarihe dilsiz kaldı. Devletin bekası için kendi ruhlarından ve seslerinden vazgeçen Osmanlı'nın o karanlık, sağır ve dilsiz gölgeleri. Tarih onları affetmedi, isimlerini anmadı. Ama o sessiz cellatların korkusu asırlar boyunca sarayın duvarlarında yankılanmaya devam etti.